Evet Enes Bey, ilk sorumuz. Almanya'ya ilk geldiğinde en çok dikkatini çeken şey ne oldu? Düzeni, düzeni ve iş ahlakı diyebilirim. Peki Almanya'ya ilk geldiğin zaman aklında ne vardı? Neler yapmayı planlıyordun? Hedeflerin neydi? İlk hedefim ehliyet olmuştu. Çünkü ehliyet ile bizim Türkiye ehliyeti burada geçerli değil. Geçse bile 3 ay 5 ay geçiyor. Bu süreç zarfında da zaten para kazanmana olanak sağlamıyor. Seni alacak olan şirketler ya da alacak olan işverenler senin Türk ehliyetini tamam sen 3 ay çalış sonrasında devam edersin ehliyetini değiştirirsin olmuyordu. İlk kendime koyduğum hedef ehliyetimi değiştirmek oldu. Burada ehliyetini değiştiriyorsun. Sıfırdan ehliyet almıyorsun ama bir nevi de sıfırdan ehliyet almış oluyorsun. Sınavına giriyorsun. Direksiyon sınavına giriyorsun. Sonradan sana ehliyet veriyorlar. Bu ehliyet de sana 2 yıl boyunca deneme süreci oluyor. Yani benim ilk koyduğum hedef ehliyetim oldu. Ki bu ehliyet sayesinde zaten ilk adımlarımı attım. İş hayatıma ilk değerde başladım. Buna da ehliyet lazım. Anlayacağın hedefimlerden bir tanesi hızlı bir şekilde iş bulmak. Kendi mesleğimde olamaz mıydı? Olurdu ama kendi mesleğimde bu sefer Almancam çok ileri düzeyde değil. Olsa bile güven eksikliğim var. Yani insanlar acaba kendimi ifade edebilecek miyim? Ya bir şey oluyor böyle kendinde. Ya acaba benim Almancam yeterli mi? Yeterli olsa bile hani Türkiye'den gelmişsin. Yeterli olduğu kağıt üzerinde olsa bile pratikte özgüven eksikliğin oluyor. Yani bundan dolayı da kendi mesleğime direkt adapte olmadım ya da direkt ona yönelmedim. Direkt hızlı bir şekilde evimi geçindirebileceğim hangi iş olanağı var? Kolay, rahat diyebileceğim bir iş. Yani araba kullanmak da gördüm. Burada taşımacılık her alan yani her alanında iş kolay bir şekilde bulunabiliyor. Yani burada iş bulmak kolay mı diyorsun? Ee, Bence kolay. Çünkü Almanya'nın genelinde elemana ihtiyaçları var. Bu en kötü, en alt kademesinden en üst kademesine kadar adama ihtiyaçları var. Bundan dolayı da iş bulman kolaylaşıyor. Okuyan içinde, okumayan içinde iş var. Avantajı okumayanlar daha az saat ücretiyle çalışıyor iken okuyan bir kesimde saat ücreti yüksek olan başlıyor. Yani bir şeyin vasfın olduğu sürece yani tamam hiçbir şeyin yok inşaatta çalışıyorum. Saatlik 9'da başlarsın. 9 eurodan başlarsın. Ama biraz daha gelişirsin. Ha benim işte ehliyetim de var. Ha, o zaman 12 eurodan başlarsın. İşte benim hem ehliyetim var hem de ben şunu okudum. O zaman daha da yükseliyor. Yani alacağın maaş senin yapmış olduğun sertifikalara bağlı burada. Her şeyin bir mesleği var yani. Çöpçülüğün bir mesleği var. İnşaatçılığın bile mesleği var. Yani tamam ben tamamen amel olacağım dersen ona meslek gerekmiyor ama inşaat sektöründe ne bileyim ben elektrikçi olacağım. Çok iyi para kazananlar var. Ne bileyim inşaat sektöründe ben işte ne bileyim usta bir sıvacı olacağım. Çok iyi parası var. Ağır mı? Ağır. Ama saatlik 9 eurodan çalışmıyorsun. Daha yüksekten çalışıyorsun. Yani anlayacağım burada okuyan bir kesim elinde bir kağıdın varsa iyi paralar kazanıyorsun. Yani buraya gelip yeni bir şeyler inşa etmeye hedefiyle geldiğin zaman bunu kolaylıkla birkaç sene içerisinde sağlayabilir misin, yapabilir misin? Böyle bir şey var mı burada? İmkanlar ve güvence. İmkan ve güvence var. Ama yapabilir misin sorusu aslında o kişiye bağlı. Çünkü Almancan var mı? Yani en büyük faktör. Hiçbir şey bilmem Almancan çok iyi olsun. Burada her türlü imkan ve olanağın aslında bir nevi açılıyor. Yani okuma olasılığın açılıyor. Ya Türkiye'desin Almancan çok iyi. Burada Almancanla kendi yeterli olan Almancanla bile bir şekilde bir iş bulup bunun yanı sıra mesleğini de yapabilirsin. İmkansız diye bir şey değil. Ama tek kural Almanca yani. Sen şimdi Elçiye Ausbildung yapıyordun. Niye bunu tercih ettin? Niye tercih ettim? İlk önce kendi mesleğime bir baktım. Yani bunun diplomasını çevirdim. Çevirisini yaptıktan sonra bana denilen mesleğimde burada yapmak için devam okumam gerekiyor. Yani bir yıl ya da 2 yıl neyse. Okumam icap ediyordu. Bu da benim hani bir nevi bir isteğim. Yani tekrar bunu okumak, bununla bir şeyler yapmak gelmedi. Yeni bir şey denemek istedim. Bu Erzieher Ausbildung'a yani Erzieher'ya Türkçesi rehber öğretmenliği ya da rehber hocası tekabül eden bu mesleğe 2 yıl bir düşünme fırsatım oldu. Hangi alanlarda çalışıyor? İlk etaplarda sadece kinde küçük yuvalarda çalışabilirsin denildiğinde ben ilk önce istememiştim. Çünkü küçük çocuklarla bir ömür geçmez diye düşünmüştüm. Sonrasında yani Etsya'nın okullarda çalışabildiğini, devlet dairelerinde, gençlik bölümlerinde, gençlik dairelerinde birçok yerlerde Etsya'nın olduğunu gördüm. İhtiyacın da olduğunu gördüm. Ve bu yönden Etsya'yı tercih ettim. Ve sonrasında tabii ki başlamadan önce bakıyorsun. Sana da okula başladığın zaman da sana bir yıl bir deneme süreci veriyorlar.
Yani olacak mı, olmayacak mı, istiyor musun, istemiyor musun? Direkt hani okula başladın, tamam ben artık Etiye bölümündeyim de seni zaten kabul etmiyorlar. Bir deneme sürecin oluyor okuma zamanında bile. Belki vazgeçebilirsin, vazgeçmeyebilirsin diye. O süre zarfı da güzel geçti, eğlenceli geçti. Güzel bir meslek. Gençlerle uğraşıyorsun, gençlere yön veriyorsun. Peki geleli kaç sene oldu senin ulaşımda? Ben 2016'da geldim hocam. Hiç bu süre zarfında ırkçılıkla karşılaştın mı? Karşılaşmadım desem yalan olur. Yani karşılaşıyorsun ama bu ırkçılığın boyutu büyük müydü, küçük müydü? Benim yaşadıklarım küçüktü. İlk çalıştığım iş yerinde Oslular vardı. Yani bu Oslularda ne oluyor? Almanya duvarının öbür tarafına kalmış insanlar. Yani biraz daha koyu Almancı diyebilirim. Bunların hani laf aralarında sana ırkçı laflar sokuyorlar. Böyle hiç giydirmeden, şey yapmadan. Ama bunun dışında işte sen Türksün şunu yap. Yoksa sen busun, bu siyah kafalısın şunu yap. Şu işi yap, sen bu işe layıksın diye gelinmedi. Yani sen tamam senin işin ne? İşinin adı ne? İşinin bölümü ne? Oradasın. Sana artı bir iş yüklenmiyor. Ama bunların da hani kötülememek lazım. Hani seni ırkçılıkla belki yönlendiriyorlar ama sen ona güzel bir dille, üslupla ya da güzel bir yaklaşımla onların o fikirlerini kırabiliyorsun. O ırkçı söylemlerini. Böyle yaşadım, böyle de oldu. Bana yaklaştıklarında ben onlara güzel yaklaştığımda bir süre sonra yani arkadaşlarım oldu. Hala da konuştuğum insanlar var. Bu kişiye bağlı ya. Yani ırkçılık en son videomda da bahsettim. Irkçılık bizde de yok mu? Bizde de var yani. Kendine vakit ayırabiliyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle vakit arıyorsun. Ya şurada yani Almanya'nın en güzel bence övebileceğim tarafı çalışsan da çalışmasan da arkanda devlet gücünün olduğu var. Yani bir bilinci var. Arkanda devlet var. Bu hani burası oturum için söylüyorum. Burada oturan, buranın vatandaşı için söylüyorum. İşsiz kalma duygusu yok. Ya da işsiz kaldığım zaman ben ne yapacağım? Evden dışarı mı çıkacağım? Artık ev kiramı ödeyemiyorum. Böyle düşünceler olmuyor. İşte ben bu artık mesleğimden sıkıldım. Bu meslek yani 10 yıl veya 5 yıl sonra söylesen ya ben bu meslek bana göre değilmiş. Keşke şunu okusaydım da daha güzel yerlere varırdım. Söylemi burada yok. Beğenmedim mi? Bir süre sonra ben işte şu mesleği yapmak istiyorum dediğinde devlet arkanda oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ve de sana ya sen kardeşim mesleğin var git bunu oku demiyorlar. Güzel bir açıklama yaptığı zaman ya ben bu meslek bana göre değilmiş. Benim bu meslekte psikolojim bozuluyor. Ben bu meslek değil de şu mesleği yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz dendiğinde devlet yani sonuna kadar destekçi oluyor yani.